dolar 18'e dayanmış durumda. 5000 ile 7500 TL aralığında rahatlıkla önerebileceğim çok fazla fiyat performans telefonu bundan birkaç ay öncesine kadar rahatlıkla bulabiliyorduk. Ancak şu an için baktığımda piyasa şartları gerçekten çok değişmiş durumda. Şu anda 5000 ile 7500 TL bandında rahatlıkla önerebileceğim çok az telefon kaldı diyebilirim. Yine kendiniz baktığınız zaman çok fazla telefonu bu aralıkta görebilirsiniz. Ancak dediğim gibi şu an için bu telefonların neredeyse tamamı alınmaz durumda. Bizim listedeki telefonlar yine de şu şartlarda rahatlıkla önerebileceğim ve gerçekten fiyat performans olarak kendi fiyat bandındaki rakiplerinden ciddi bir şekilde ayrışıyorlar. İlk olarak bu listeye her seferinde düzenli olarak girmeyi başaran Galaxy M52'den bahsetmek istiyorum. Maalesef ki Galaxy M52 şu anki güncel listemizde bulunmuyor. Çünkü fiyatına baktığımız zaman 8 GB RAM, 128 GB depolama ile gelen modeli 7500 TL bandında. Bu fiyatıyla düşündüğümde Galaxy M52'nin alınabilirlik düzeyi gerçekten kaybolmuş durumda. O yüzden de M52'yi bu listeye almadım. M52 çıktığı günden bu yana aylar boyunca 5000-6000 TL bandında kalmaya devam etti. Ancak bu ay çok ciddi bir şekilde zam yediğini söyleyebiliriz. Artık bu fiyatıyla da kesinlikle önerebileceğim bir telefon değil. Baktığınız zaman bu listeye telefon eklerken çok zorlandığımı da belirtmem gerekiyor. Dostlar şu an için piyasa gerçekten çok kötü bir halde. Yine de kullanım alanlarına göre şu an için önerebileceğim 3 tane telefon bulunuyor. Bu telefonlar haricinde yine çok fazla bir cihaza bakmanızı önermiyorum. İsterseniz listemizin en uygun fiyatlı modeliyle başlayalım. Sonrasında hangi telefon kimlere uygun 3 cihazı da kısa değerlendireceğiz. Burada TCL'in 10 Plus modelini görüyoruz. 6.47 inç boyutunda 1080x2340 Full HD Plus çözünürlüğünde HDR10 ve DCI-P3 geniş renk yelpazesini destekleyen AMOLED panele sahip, fiyatına göre çok başarılı bir ekran bizleri karşılıyor. Ayrıca bu ekran kavisli bir yapıya da sahip. Açıkçası TCL 10 Plus'ın ekranının deneyim açısından listenin en başarılı cihazlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir sensör bu kameramızda kullanılmış. İkinci kameramız ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 ekstra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımız ise 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Şimdi cihazımızın ön kamerasına baktığımız zaman 16 megapiksel f2.2 diyaframa sahip, portre modu ve yapay zekayı destekleyen bir kameraya yer verilmiş. TCL 10 Plus'ın video tarafında ise ön kamerayla 1080p 30 fps, arka kamerayla ise 4K 30 fps'e kadar video çekim imkanını bizlere sunuyor. Ancak kameralarımızda herhangi bir görüntü sabitleyicimiz bulunmuyor. İşlemci kısmında Snapdragon 665 ile gelen TCL 10 Plus'ın 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olan modeli, telefonumuzun bataryasına baktığımızda 4500 mAh'lik yeterli bir batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Hızlı şarj tarafında ise 18 Watt'lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Android 10'da gelen TCL 10 Plus'a Android 11 güncellemesi de geldi. Son olarak TCL 10 Plus'ın malzeme kalitesine ve güvenlik seçeneklerine değinecek olursak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapıya sahip. Ayrıca cihazımızda ekran içine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz da bulunuyor. Şimdi listemizin ikinci sırasına geldiğimiz zaman Redmi Note N'te 6.43 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED bir panel kullanılmış ve bu ekranımız DCI-P3 renk uzayını da destekliyor ve 1100 nite varan maksimum parlaklığı da kesinlikle yeterli seviyede diyebilirim. Note N'in donanım kısmında Oppo Realme 7'de de gördüğümüz MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizle birlikte Note N PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da bulunuyor. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir ana kamera kullanılmış. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Note N'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen yine HDR ve yapay
yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Redmi Note S'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt hız şarj desteği bizlere sunuluyor. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyeyim. Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan Note S 8.29 mm'lik kalınlığa ve 178 gramlık bir ağırlığa sahip. Buna ek olarak stereo hoparlörleri bünyesinde barındıran telefonun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Listemizin 3. sırasında Samsung'un fiyat performans olarak en beğendiğim modellerden Galaxy A52s 5G versiyonu karşımıza çıkıyor. Bu cihazın detaylı incelemesi ve uzun kullanım testini yaptık. Kartlar kısmından o videolara bakabilirsiniz. Ekranda başladığımız zaman A52s'te 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızıyla gelen HDR destekli bir ekran önümüze çıkarken Yonga seti kısmında orta üst segment arasındaki en iyi işlemcilerden Snapdragon 778G işlemcisini ve 8 GB RAM 128 GB'lik depolama alanında Galaxy A52s'te görebiliyoruz. Kamera kısmında da 64 megapiksellik OIS destekli ana kameramız fiyatına oranla çok başarılı sonuçlar veriyor. Yardımcı kameralarımız da iyi seviyede diyebilirim. Video çekim performansı olarak da hem ön hem de arka kamerayla 4K 30 FPS'te çekimler yapabiliyoruz. Malzeme yapısı olarak da Galaxy M52 gibi tamamen plastik bir yapıya sahip olan Galaxy A52s IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Kablosuz bağlantılar kısmında da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve 5G desteği de cihazımıza konumlandırılmış. Bunun dışında NFC desteğimizin olduğunu da belirteyim. Batarya noktasında da 4500 mAh'lik bir bataryayı görürken kutu içeriğimizden sadece 15 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Son olarak hoparlörlere de değinirsem Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler Galaxy A52s'te konumlandırılmış. Dostlar, ilk olarak listeye baktığınızda TCL 10 Plus bu listede neden var diye düşünebilirsiniz. Ancak bu telefonu koymamın en büyük sebebi ekran kalitesi ve vermiş olduğu genel deneyim diyebilirim. Eğer performans tarafında çok bir beklentiniz yoksa, yani çok fazla oyun oynamıyorsanız, TCL 10 Plus ekran yönünde beklentileri yüksek olanlar için bence oldukça mantıklı bir tercih olacaktır. Ancak şu anki fiyatıyla önerdiğimi söyleyeyim. Eğer fiyatı 6000 TL'nin üstüne çıkarsa kesinlikle almayın derim. Şu anda baktığım zaman 6 GB RAM, 64 GB depolama ile gelen modeli 5000 TL bandında. Listemizin bir diğer cihazı da Note S. Note S'te performans olarak, ekran olarak, batarya açısından da kesinlikle fiyat bandındaki en iyi telefonlardan diyebilirim. Hatta en iyi ilk 3'e de rahatlıkla alabiliriz. Özellikle oyunculara hitap eden bir telefon olduğunu söylemem de kesinlikle yanlış olmaz. Burada oyun performansı olarak 60 FPS'i stabil bir şekilde almamız da Note S'teki en önemli avantajlardan. Bu fiyat bandında oyun performansı olarak açık ara zirvede diyebilirim. Listemizin fiyat aralığı 5000 ile 7500 TL aralığında, ancak şu anda listeye baktığım zaman 5000 TL'ye Redmi Note S, 5000 TL'ye TCL 10 Plus ve 7500 TL'ye Galaxy A52'si görebiliyoruz. Aradaki fiyat bandında hiçbir telefon önermediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda 6000 TL'ye, 6500 TL'ye veya 7000 TL'ye alınabilecek olarak gördüğüm, uzun vadeli götürebilecek hiçbir telefon bulunmuyor. Şu anda bu liste haricinde kesinlikle başka bir telefona bakmanızı önermiyorum. Galaxy A52s'ten bahsedersek şu an için 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla 7500 TL bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Bu fiyatıyla düşündüğüm zaman kamera performansı olsun, ekran kalitesi olsun ve genel deneyimiyle Galaxy A52s en başarılı telefon diyebilirim. Bu listedeki favori cihazımın da A52s olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve baktığınız zaman 3 yıl Android ve 4 yılda güvenlik güncellemeleri desteğiyle beraber de A52s alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız da yine çok mantıklı bir tercih olacaktır. Ve tabii ki bu listenin de uzun ömürlük açısından en iyi cihazı olduğunu söylemem de kesinlikle yanlış olmaz. Ayrıca A52s'in detaylı incelemesini ve uzun kullanım testini de yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Peki sizler bu kısa listeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Gün geçtikçe artık telefon önerileri serisinde çok fazla cihaza yer veremiyoruz. Bunun en büyük sebebi tabii ki telefon fiyatlarının çok fazla yükselmesi. Dostlar, sizin bu listede olması gerekiyordu diye düşündüğünüz bir telefon varsa mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Yazdığınız tüm yorumları okumaya çalışıyorum. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.